Uzaylı bakış açısıyla dünya. Diyelim ki biz, sonsuz evrenin bambaşka bir köşesinde gelişmiş bir uzaylı türüyüz. Işınlanma, solucan delikleri ve yüksek enerjili yakıtlar gibi gelişmiş teknolojilere sahibiz. Milyonlarca kilometrelik yolu aşıp, üzerinde yaşam belirtisi olan bir gezegen keşfettik. Bu gezegen, mavi bir küre gibi parlıyor ve dünya adını taşıyor. Araştırma ve gözlem, bilimsel merak ve sorgulama duygusuyla dünyayı ve üzerinde yaşayan canlıları araştırmaya karar veriyoruz. Doğrudan insanlarla iletişime geçmeden önce gezegeni ve tüm canlı türlerini tarafsız bir şekilde gözlemlememiz gerekiyor. Bu amaçla bir yıl boyunca varlığımızı gizleyerek dünyayı inceliyoruz. Karıncalar. Gözlemlerimize ilk olarak karıncalarla başlıyoruz. 20 katrilyonluk bir nüfusa sahip bu canlı türü, karmaşık bir iletişim sistemiyle organize şekilde yaşıyor. Yaprak bitleriyle simbiyotik bir ilişki kurarak besin elde ediyor ve yaprak bitlerini yırtıcılardan koruyorlar. Güçlü çeneleri ve bacakları ile yaprakları ve diğer organik maddeleri taşıyarak yuvalarını inşa ediyorlar. Farklı görevleri yerine getiren işçi karıncalar, kraliçenin ve yavruların bakımını üstleniyor. Koloniler halinde yaşayan karıncalar, zorluklar karşısında dayanışma göstererek çözümler üretiyor. İlk bakışta dünyayı yöneten türün karıncalar olduğunu düşünebiliriz. Büyük kediler. Daha sonra büyük kedileri gözlemliyoruz. Aslanlar, kaplanlar, jaguarlar ve leoparlar gibi büyük kediler, etçil bir beslenme şekline sahip. Güçlü kasları ve keskin pençeleri ile avlarını yakalıyor ve avlanma konusunda oldukça becerikliler. Tek başlarına veya gurur adı verilen gruplar halinde yaşayabiliyorlar. Revirlerini korumak için diğer kedilerle mücadele ediyor ve yavrularını özenle büyütüyorlar. Büyük kediler, doğanın dengesinde önemli bir rol oynuyor ve av popülasyonlarını kontrol altında tutmaya yardımcı oluyorlar. Arılar. Uçma yeteneğine sahip olan arılar, çiçeklerden nektar ve polen toplayarak besleniyorlar. Topladıkları nektarı peteklere dönüştürerek besin depolarını oluşturuyorlar. Polen ise larvaların beslenmesi için kullanılıyor. Arılar, çiçeklerin tozlaşmasına katkıda bulunarak bitkilerin çoğalmasına yardımcı oluyorlar. Karmaşık bir dans diliyle iletişim kuran arılar, kraliçenin ve koloninin ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışıyorlar. Arı kolonileri, mükemmel bir organizasyon ve işbirliği örneği olarak karşımıza çıkıyor. Balıklar. Dünyanın yüzeyinin %70'ini kaplayan sular, balıklar için ideal bir yaşam ortamı sunuyor. Solungaçları ile sudan oksijen alan balıklar, farklı türlerde ve boyutlarda karşımıza çıkıyor. Etçil, otçul ve omnivor beslenme şekillerine sahip balıklar, deniz ekosisteminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bazı balık türleri göç ederek uzun mesafeler kat ediyor ve üreme alanlarına geri dönüyorlar. Balıklar, suyun dengesini korumada ve diğer canlılara besin kaynağı olarak önemli bir rol oynuyorlar. Sonuç, gözlemlerimiz devam ediyor. Her türü tarafsız ve dikkatli bir şekilde inceliyoruz. Karıncaların karmaşık organizasyonu, büyük kedilerin avlanma becerisi, arıların mükemmel işbirliği ve balıkların yaşam uyumu. Uzaylıların karar verme süreci. Gözlemlerimiz sonucunda her türün kendine özgü bir yaşam tarzı ve doğaya katkıları olduğunu görüyoruz. Karıncaların dayanışması, büyük kedilerin gücü, arıların işbirliği ve balıkların uyumu, dünyanın biyolojik çeşitliliğini ve dengesini korumada önemli rol oynuyor. Peki bu gözlemler ışığında dünyanın hakim türü hangisi? Bu sorunun cevabı, hakimiyet kavramını nasıl tanımladığımıza bağlı. Eğer sayısal çoğunluk üzerinden bakarsak, karıncalar en güçlü aday olarak karşımıza çıkıyor. Fakat karmaşık bir organizasyon ve gelişmiş iletişim sistemi açısından değerlendirirsek, arılar da hakimiyet için güçlü bir aday olabilir. Diğer taraftan, büyük kediler doğada avcı rolünü üstlenerek dengeyi korumaya yardımcı oluyor. Balıklar ise deniz ekosisteminin önemli bir parçası ve birçok canlının besin kaynağı. Sonuç olarak, her türün dünyaya ve ekosisteme katkıda bulunduğunu ve hakimiyet kavramının tek bir türe indirgenemeyecek kadar karmaşık olduğunu görüyoruz. Uzaylıların insanlarla teması. Uzun süreli gözlemlerimiz sonucunda dünyanın en zeki ve gelişmiş türünün insan olduğunu fark ediyoruz. Fakat insanlığın diğer canlı türlerine ve doğaya karşı tutumu bizi endişelendiriyor. Savaşlar, kirlilik, ormansızlaşma ve doğal kaynakların sömürülmesi gibi insan faaliyetleri dünyanın dengesini tehdit ediyor. Bu nedenle insanlarla iletişime geçme kararı alıyoruz. Onları bilgilendirmek ve dünyanın korunması için birlikte çalışmayı önermek istiyoruz. Gelişmiş teknolojimizi ve bilgimizi paylaşarak insanlığın daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. İletişimin sonuçları. İnsanlarla iletişim kurmamız dünyada büyük bir değişim yaratıyor. Bilim insanları
uzaylıların bilgi ve teknolojisiyle yeni keşifler yapıyor ve birçok sorunun çözümü için birlikte çalışıyorlar. Uzaylıların dostane tavrı ve yardımseverliği insanlığın önyargılarını yıkıyor ve farklı türlerin barış içinde bir arada yaşayabileceğini gösteriyor. Dünyanın geleceği, insanlığın ve uzaylıların ortak çabasına bağlı. Birlikte çalışarak bu güzel gezegeni gelecek nesiller için korumak ve daha parlak bir gelecek inşa etmek mümkün. Uzaylıların işbirliği arayışı. Uzun süreli gözlemlerimiz sonucunda dünyanın sadece insanlardan ibaret olmadığını, birbirinden ilginç ve özel birçok canlı türüne ev sahipliği yaptığını gördük. Her türün kendine özgü bir yaşam tarzı ve doğaya katkısı vardı. Karıncaların dayanışması, büyük kedilerin gücü, arıların işbirliği ve balıkların uyumu, dünyanın biyolojik çeşitliliğini ve dengesini korumada önemli rol oynuyordu. Bu nedenle dünyayı ve ekosistemi korumak için sadece insanlarla değil, tüm hayvan türleri ile işbirliği yapmamız gerektiğine karar verdik. Farklı türler arasında iletişim kurmak ve ortak bir dil oluşturmak kolay olmasa da, bu amaç için çeşitli yöntemler geliştirdik. Telepatik iletişim. Gelişmiş zihinsel yeteneklerimiz sayesinde diğer canlılarla telepatik bir şekilde iletişim kurmayı başardık. Bu yöntemle onların düşüncelerini ve duygularını anlayabiliyor, kendimizi de ifade edebiliyorduk. Doğal semboller. Bazı türlerle telepatik iletişim kurmak zor olsa da onlarla doğada var olan sembolleri kullanarak anlaşabildik. Örneğin arıların dans dilini çözerek onlarla iletişim kurabildik ve çiçeklerin yerini öğrenebildik. Teknolojik araçlar. Teknolojimizi kullanarak farklı türlerle iletişim kurmamızı sağlayacak araçlar geliştirdik. Bu araçlar ses dalgalarını, kokuları ve görsel sinyalleri kullanarak türler arasında çeviri yapabiliyordu. İşbirliği örnekleri. İşbirliğimiz sayesinde birçok önemli sorunu çözmeyi başardık. Örneğin, arıların yardımıyla tarımsal verimi artırdık ve karıncaların desteğiyle ormanları zararlı böceklerden koruduk. Büyük kedilerle işbirliği yaparak avcılık dengesini sağladık ve balıklarla birlikte deniz kirliliğini önledik. Ortak gelecek. Uzaylılar ve hayvan türleri arasındaki işbirliği, dünyada yeni bir çağın başlangıcı oldu. Bu sayede farklı türler arasındaki önyargılar yıkıldı ve barış içinde bir arada yaşayabileceğimizi gösterdik. Ortak bir gelecek inşa etmek için, tüm canlıların refahını ve dünyanın dengesini korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Dünyanın sonu ve yeni bir başlangıç. Uzaylıların ve hayvan türlerinin işbirliği ile dünyada yeni bir çağ başlamıştı. Fakat yıllar sonra beklenmedik bir felaket gerçekleşti. Uzayda yaşanan olumsuz olaylar zinciri, dünyayı yok olmanın eşiğine getirdi. Uzaylılar, dünyadaki canlı türlerini kurtarmak için harekete geçtiler. Fakat götürebilecekleri canlı sayısı sınırlıydı. Ayrıca kendi gezegenlerine zarar vermeyecek olan canlıları seçmeleri gerekiyordu. Uzun ve zorlu bir seçim sürecinden sonra uzaylılar insan türünü kurtarmamaya karar verdiler. İnsanlar, geçmişte dünyaya büyük zararlar vermiş ve ekolojik dengeyi bozmuşlardı. Uzaylılar, bu hatanın tekrarlanmasını göze alamazlardı. Uzaylılar, götürebildikleri kadar hayvan ve bitki türüyle dünyayı terk ettiler. Geride kalan insanlar ise mahvettikleri gezegende korkunç sonlarını beklemeye başladılar. Sonuç, uzaylıların ve hayvan türlerinin işbirliği dünyaya geçici bir çözüm sunmuştu. Fakat insanlığın bencilliği ve doğaya karşı duyarsızlığı gezegenin sonunu hazırladı. Bu olay bize doğanın ve diğer canlıların değerini hatırlatıyor. Gelecekte benzer bir felaketi yaşamamak için hatalarımızdan ders almamız ve dünyayı korumak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. 10, 9,